Önemli kişilerin konulması durumlarında alınacak tedbirler var ama bunlara uyulmadığını görüyoruz. İşte nükleer tesislere nüfuz edemiyorsanız da orayı kullanacak insanları öldürerek bir nevi oranın çalışması hale gelmesini sağlıyorsunuz. İran'ın, İsrail'in hasmının hava savunma sistemini öğrendiğini, bunların açıklarını tespit ettiğini ve son yaptığı taarruzlarda da buna göre hareket ederek başarılı olduğunu görüyoruz. Batı'nın genelde kullandığı metotlardan biri olarak bu tip kara propagandaların olabileceği her zaman aklımızın bir köşesinde bulunmalı. Değerli GZT izleyicilerimiz, ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün konuğum güvenlik uzmanı Mithat Ferhat'tur. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün kendisiyle son İran-İsrail çatışmalarını askeri açıdan ele alacağız. İran neden tehlike kapıdayken komutanlarını yer altına çekmedi? Yani herkes neden yatağındayken veya sokakta yürürken İsrail tarafından öldürüldü? Böyle bir tedbirin alınması için tehdidin önce belirlenmesi lazım. İstihbarat zafiyeti olduğu açık. Bu şekildeki önemli kişilerin konulması durumlarında alınacak tedbirler var ama bunlara uyulmadığını görüyoruz. Bu hem bir rahatlığı gösterebilir, biraz da eksik istihbarattan dolayı İsrail'in özellikle bu tip bir baskına hemen kalkışamayacağını düşünmüş olabilirler. Bir rehavet olduğu belli. Ancak yine de en azından Genelkurmay Başkanı seviyesinde konutların bu tip saldırılara tamamının olmasa bile bir kısmına dayanabilecek şekilde olmasında da fayda var. Ama tabii bunu hep biz kendi durumumuzdan yola çıkarak yapıyoruz. Unutmayalım ki İran uzun yıllardır ambargo altında ve ekonomik sorunlarla uğraşıyor. Yani buna kadar inmemiş olabilirler. Peki İsrail neden komuta kademesini öldürme politikası yürütüyor? Bunun askeredeki karşılığı nedir? Öncelikle harekat yapılacağı zaman planlanırken işte elde mevcut kuvvetler, yani düşmana, hasma erişebilecek elinizde bir yeteneklerin olması lazım. İki ülke arasında, İsrail-İran arasında şu anda kara hududu olmaması sebebiyle yapılacak şeyler zaten şu an birkaç gündür gördüğümüz şekilde hava kuvvetlerinin kullanılması ve karadan karaya füzelerin atılması gibi yöntemler var. İki tarafta planını yaparken, karşı tarafa saldırmak için planını yaparken kendi elindeki mevcut olanları kullanacak. Şimdi İsrail bir hava paketiyle, filoyla oraya gitmek zorunda. Hava kuvvetleriyle bu işi kotarmak zorunda olduğundan öncelikle hava sahasına yaklaşan, en azından o füzeleri ateşleyebilecek, yerdeki hedeflere atış yapabilecek mesafeye kadar yaklaştırması gerekiyor. Bunun için de tabii ki karşı tarafta hava savunma sistemleri var. Hava savunma sistemini böyle kendi başına bırakılmış, kendi kendine hareket eden bir sistem gibi düşünmek hata olur. Bu daha çok otomasyonla hareket eden ama yine de emir komuta edilmesi gereken bir sistem. Katmanlar şeklinde oluyor. En dıştaki katmanı da radar verileri oluşturuyor. Yani hasmınızın size yaklaşmadan önce, menzile girmeden önce, size atış yapabilecek menzile girmeden önce radarlar tarafından tespit edilmesi lazım. Zaten bunun da ilk başta yapıldığını görüyoruz. Bu radarların bazı elektronik harp unsurlarıyla köreltildiğini, yaklaşıldıktan sonra da atışlarla imha edildiğini görüyoruz. Karaya atışlarla, havadan karaya füzelerle. Daha sonraki aşaması işte radarların köreltilmesiyle filonuzun, hava gücünüzün oraya yaklaşmasını sağlıyorsunuz. Atış kabiliyetine geldiğinde, yani atış edebilecek menzile ulaştığında da işte hedeflerin arasında bu sistemleri emir komuta edecek özellikle de üst düzey subayların, generallerin olduğunu görüyoruz. Yani ülke genelinde verilecek bir alarmın, ülke genelinde verilecek bir hava savunma sistemi aktifleştirmesinin veya işte önemli insanların korunaklı yerlere alınmasının emirlerini verecek, bu sistemi harekete geçirecek insanların da ilk başta elimine edildiğini görüyoruz. Böylelikle sistem çalışmaz hale getiriliyor. Yani aslında elinizde İsrail, yani İran'ın elinde İsrail hava kuvvetini durdurabilecek, belirli yerlerde attıkları füzeleri, mühimmatları durdurabilecek imkanlar olmasına rağmen bunun harekete geçirilmesi önlendi. İkinci safhasında da harekatın başındaki açıklamaları hatırlarsak balistik füze imkanları ve nükleer tesis imkanları vardı. İşte nükleer tesislere nüfuz edemiyorsanız da orayı kullanacak insanları öldürerek bir nevi oranın çalışması hale gelmesini sağlıyorsunuz. Bu üst düzey nükleer araştırmacıların, bilim adamlarının yapılmasının sebebi de alelacele de olsa elinde böyle bir kabiliyet varsa İsrail'e erişebilen özellikle bu hipersonik füzelerin üzerine bu nükleer malzemenin yerleştirilmesine engel olmak. Eğer bir program varsa ve devam ediyorsa bunun hızlandırılmasına da engel olmuş olursunuz. Bir nevi önleyici bir bir tedbir alınmış oldu. Anladım. Peki hocam, bu kadar önleyici tedbir ve yoğun operasyonların acaba bir neticesi şu mu? Yani İsrail kara saldırısına mı hazırlanıyor tek başına veya Amerika ile beraber? Bu çok da akıl kârı değil.
Çünkü hudut olmaması, kara hududunun olmaması, yani karadan oraya erişimin olmaması, böyle bir durumda okyanus ötesinden asker getirmekle İsrail'den İran toprağına asker getirmek arasında pek bir fark yok açıkçası. Öncelikle bu var. Bu yapılmak istense bile arada çok fazla ülke var. Suriye var, Irak var, Ürdün var. Düz bir hatta düşünsek veya Suudi Arabistan toprağı var. Bu tip alanların kullanılması için de ayrı bir diplomasiye ihtiyaç var. İsrail konusunda bunun olması çok da akıl kârı değil. İkinci bir hususta kara harekatı ile ilgili yapılmak istenirse de sonuçta bu İsrail'e hududu olan ülkeler son zamanlarda işte gördüğümüz Suriye, Ürdün veya Lübnan gibi değil. İran'daki nüfus 80 milyonun üzerinde ve böyle bir taarruz, böyle bir çıkartma diyelim, asker sevkiyatı veya harekatın oraya götürülmesi gibi durumlar İran halkında bir bütünleşme yaratacaktır. Oranın demografik yapısını da göze almak gerekir. Bu Suriye'deki gibi parçalı yapı, işte birbirine muhalif olan gruplar, bunların birbirleriyle savaştırılması, çatıştırılması gibi şeyler İran'da çok da yapılabilir durum değil. Bu Amerikan ordusu için de böyle. Irak'ta hatırlarsanız 2003'teki işgal aslında 91'de başlayan Körfez Harekatı'nın devamı. Öncelikle oraya güç aktarımı yapılacaksa, asker çıkartılacaksa oradaki öncelikle hava savunmasının, roket savunmasının, daha sonra kara birliklerinin bir şekilde yıpratılması gerekiyor. 91'deki Körfez Harekatı'ndan sonra yaklaşık 10-12 senelik bir arada boşluk görüyoruz. İşte bu arada demografik yapıda, yani halkın sosyolojisi içerisindeki çatlakların genişletilmesi süreci var. İran'da bunu yapmak çok da kolay değil. İran medeniyet olarak da devlet teşkilatı ve devlet tarihi olarak da devlet teşkilatı olarak da İran bunlara müsait değil. Daha yeknesak bir duruş sergileyebilir. Hatta Irak'takinden daha büyük bir karşı koymada da karşılaşılabilir. İsrail hangi strateji uyguluyor? Yani amaçları ne bu saldırılarla beraber? Öncelikle yaptıkları açıklamalarda işte İran'ın nükleer bir teknolojiye sahip olma riskinin büyüdüğü, hatta bunun gerçekleştiği gibi durumlar vardı. Ama son özellikle 48 saat içerisinde hafta başından itibaren yapılanlara dikkat edecek olursak artık petrol üretim tesisleri, enerji hatları, internet hatları, iletişim hatları, hatta doğrudan sivil yaşamın bulunduğu alanlar, bu tip yerlere saldırılar başladı. Bu aslında bunun çok da gerçekçi olmadığını, yani nükleer kabiliyete sahip olacak, ben de bunu önlemeye gidiyorum, bunun çok da doğru bir şey olmadığını görmüş olduk. Bunu biz yine Körfez Harbi'nden örnek verecek olursak veya 2003'teki Irak'tan örnek verecek olursak, o zaman da kimyasal silahları vardı Irak'ın. İşte dondurma kamyonlarında radyoaktif maddeler taşınıyordu falan öyle hikayeler vardı. Daha sonradan Tony Blair'in, İngiltere'nin yaptığı açıklamalarda bunun aslında bir yalan oldu. O gün insanları bu işe seferber edebilmek için, ikna edebilmek için kullanıldığı görülüyordu. I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning. Batı'nın genelde kullandığı metotlardan biri olarak bu tip kara propagandaların olabileceği her zaman aklımızın bir köşesinde bulunmalı. Ama ikinci tarafta, yani balistik füze teknolojisi özellikle, bunun İsrail'in savunmasını da aşabilecek duruma geldiğini görüyoruz. Buradaki ilerlemenin gerçekten hasmının önüne geçtiğini görüyoruz. Bu tip teknolojilerin yine o uzun süren ambargoya, ekonomik zorluklara rağmen yapılabildiğini görüyoruz. Bu önemli. Özellikle son 2 günde Amerikan cephesinden gelen açıklamalarda bölgeye kuvvet sevk etme, görev grupları, uçak gemileri gönderme gibi hadiselerde de bunu görüyoruz. Bu kabiliyetin beklenenden öteye geçtiğini görüyoruz. Ama nükleer kabiliyet olarak bunun olmadığını söyleyebiliriz. Neden İran'ın normal ordusu yerine devrim muhafızlarını hedef tahtalarına oturtuyorlar? Bunun önüne aynı zamanda İran liderliğini, ayetullahları da koymamız lazım. İran'daki yönetim ayetullahlar ve onların devrimin koruyucusu olan devrim muhafızlarıyla devam ettiriliyor. Rejimin devamlılığı bu iki unsurun orada bulunması sayesinde var. Bunun yanında bir de normal düzenli ordunun bulunduğunu görüyoruz. Konvansiyonel ordunun bulunduğunu görüyoruz. Aslında bu iki başlıktan da yararlanmaya çalışılıyor. Şöyle düşünürsek, eğer halkın içerisindeki çatlaklar büyütülüp İran'daki muhalif seslerin hatta ayaklanmaya varabilecek hale gelmesini istiyorlarsa, Şah'ın sürgündeki oğlunun açıklamalarında da görüyoruz. Evvelki İran Şahı'nın. Bu tip durumlarda bu sosyolojinin bu hale gelmesi, halkın parçalanması, daha sonra da bir iç savaşa sürüklenme gibi bir durum olacaksa öncelikle yönetimin alaşağı edilmesi gerekiyor. Zaten Şah'ın oğlunun yaptığı açıklamalarda da normal orduya seslenerek, konvansiyonel orduya seslenerek isyan etmeleri, darbe yapmaları
yapmaları, ayetollahları yönetimden indirmeleri söylenmişti. Eğer İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nde böyle bir kargaşa yaratılacaksa bu iki unsurun aradan çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda halkın üzerinde de bakın yönetimdekiler böyle yaptı, kötü yönetti. Bu halde olmanızın sebebi budur. İnsanlarınızın ölmesinin sebebi budur'a getirmeleri gerekiyor ki bunu yapmaları için de öncelikle devrim muhafızlarının bir ortadan kaldırılması gerekiyor. Şeytanlaştırma yapılıyor yani. Kesinlikle. Akademik tabirle. Peki hocam, şimdi aynı durumu bu sefer İsrail tarafına geçerek konuşmak isterim. İsrail'in sığınak kapasitesi neden yüksek hocam? Yani herkesi nasıl hızlıca yer altına alabiliyorlar? Özellikle Yom Kipur Savaşı'nda, 6 gün savaşlarında ve daha evvelinde Arap-İsrail savaşları içerisinde tarihi olarak bunlar görüldü. Coğrafi olarak çok dar bir alanda bulundukları için, nüfusta bu dar alana sıkışmış durumda olduğu için özellikle 90'ların başından itibaren Körfez Harbi'ndeki Saddam'ın sahip olduğu işte balistik füzelerden, Sukut füzelerinden bahsediliyordu. O zaman kimyasal silahların, kimyasal harp başlıklarıyla bu füzelerin İsrail'e gönderileceği, hatta birkaçının Suriye hava sahası üzerinde durdurulduğu gibi durumlar vardı. İşte bu tip şeyleri yaşadıkları için halka bizdeki kentsel dönüşüm yasalarına benzeyen bir yasalarla yeni yapılan bütün evlerin ve konutların, ikametgahların hepsinin belirli standartlarda sığınağa sahip olması gerekiyor. Bu şartları koydular. Böylelikle konutlar yeniden yapılırken, konut arzı değişim gösterirken kendiliğinden bir insanlara bir koruma, bir barınak sağlanmış oldu. Bunu basit sığınak şeklinde değil, kimyasal taarruzlara karşı, nükleer taarruzlara karşı dayanıklı hava filtrelerinin olduğu, belirli bir süre insanların orada bulunabileceği, ikamet edebileceği veya tahliye şartı gerçekleşirse tahliye edilmeden önce orada hayatta kalabileceği alanlar oluşturulması gerekiyor. Bunların olmadığı çok eski mahalleler var. Mesela Kudüs'te yasa dışı yerleşimcilerin inşa ettiği konutlar var. Evvelinden kalan konutlar da var. Eski konutlar da var. Eğer böyle durumlar varsa da mahallelerde devletin kendi imkanlarıyla yaptığı halkın toplanma alanları inşa edilmiş. Birkaç haberde de bunlara, özellikle Kudüs bölgesinde bu sığınaklara, yani devletin yaptığı ortak sığınaklara, kamu alanı olan sığınaklara Müslümanların ve Hristiyanların kabul edilmediği, sadece Yahudi olanların halk tarafından sokulduğu gibi haberler de gelmeye başladı. Bu biraz önce konuştuğumuz İran'daki muhalif yapılar veya bu iç savaşa sürüklenmek istenen durum aslında İsrail'de de var. Orada da muhalifler var ve halkın içerisinde de böyle bir parçalanmışlığı görmüş oluyoruz. En azından bu tip bir insani durumda da sığınakların diğer dinlerden olan insanlarla paylaşılmaması gibi durumlar var. Bunun üzerine bir de ülkeyi terk edemeyen şu anda 40 bine yakın turist ve çifte vatandaş olan 700 binin üstünde insan var. Terk edemeyen turistler ve çifte vatandaş olup İsrail'den ayrılmak isteyen, kendi evlerine, ülkelerine, diğer ülkelere gitmek isteyen vatandaşlarına da müsaade edilmiyor. İşte bu tip insanların eğer ihtiyacı varsa o tip durumlar içinde inşa edilmiş sığınakları var. Yine başa dönecek olursak İsrail'in kısıtlı coğrafyası içerisinde özellikle yerleşimci olarak ikna ettiği, diğer ülkelerden getirdiği insanları orada barındırabilmesi için de bu tip şeylerin sağlanması gerekiyor. Hocam peki İran İsrail'e nasıl cevap veriyor bu saldırılara karşılık olarak? İran'ın geçen süre içerisinde özellikle Kasım Süleymani, Hamas liderliği, Hizbullah liderliği gibi İran toprağında yapılan bazı suikast operasyonları gibi durumlardan sonra verdiği karşılıklar vardı. Özellikle geçen sene içerisinde ve önceki sene bu tip karşılıkları füzelerle ve dronlarla yapmıştı. Ama o zaman hatırlarsanız Ürdün hava sahası içerisinde imha edilen dronlar, İsrail içlerine düşse bile çok da etkili olmayan balistik füzelerden bahsedilmişti. Geçen süre içerisinde aslında bunların denemeler olduğunu, İran'ın İsrail'in hasmının hava savunma sistemini öğrendiğini, bunların açıklarını tespit ettiğini ve son yaptığı taarruzlarda da buna göre hareket ederek başarılı olduğunu görüyoruz. Özellikle Tel Aviv'de ve Hayfa limanındaki yıkım, burada bulunan katmanlı hava savunma sistemlerinin aşılabildiğini, yüksek irtifadan alçak irtifaya kadar o 3 katmanın da aşılabilir durumda olduğunu göstermiş oldu. Kapasite itibariyle de eğer biz İsrail'in %90'ını durdurduk, %88'ini durdurduk gibi açıklamalarını doğru kabul edersek bile %10'un böyle bir yıkım yaratması aslında İran'ın elindeki bu dar imkanları ambargo zamanlarında iyi kullandığını ve
geçen süre içerisinde yaptığı harekatlarla da İsrail'in hava savunma sisteminin bir nevi çözdüğünü, açıklarından faydalanarak da gayet etkili olduğunu görüyoruz. Bu hem İsrail yönetiminde hem de halkın üzerinde psikolojik olarak da büyük bir baskı yarattı ve etkili olduğunu görüyoruz. Bu etkiden dolayıdır işte sığınaklar konuşulmaya başlandı. Bu etkiden dolayıdır ki işte demir kubbenin delindiği hususları konuşulmaya başlandı. Hocam sizin bu son İran-İsrail çatışmaları özelinde en çok dikkatinizi ne çekti? İki tarafında elindeki her şeyi kullandığını görüyoruz. Askeri olarak ellerindeki neredeyse bütün imkanları kullandıklarını görüyoruz. İran açısından bunun füze ve roket teknolojilerinde ilerlediğini görüyoruz. Drone teknolojisinde çok fazla bildiğimizin ötesine geçmediğini, ancak özellikle hipersonik ve balistik füze teknolojilerinde manevra kabiliyetinin de arttığını, İsrail'deki hava savunma sistemini de aşabildiklerini gördük. Bu bir gelişmeye işaret eder ve aynı zamanda taktik olarak da hasmının iyi değerlendirilip zayıf noktalarının iyi belirlendiğini ve buraların kullanıldığını görüyoruz. İsrail tarafında ise ayrıntılı bir planlamanın, uzun süreçlerden geçen bir planlamanın olduğunu, istihbarat kabiliyetlerinin çok geliştirildiğini görüyoruz. Özellikle İran toprağındaki istihbarat faaliyetlerinin artarak devam ettiğini, belirli bir seviyenin üstüne çıktığını görüyoruz. Bunun yanında planlama içerisinde bizim ağırlık merkezi olarak tabir ettiğimiz İran'ın gücünü aldığı ve sürekli elinde bulundurmak isteyeceği ana unsurun nükleer tesisler olduğu, nükleer altyapının olduğu ve bu kapasitenin geliştirilmeye çalışıldığı, hatta bitirildiği gibi argümanlar vardı. Bunun yanlış tespit edildiğini görüyoruz. İran gücünü bu tesislerden ve nükleer kapasiteden değil, şu anda İsrail'e nüfuz edebilen füze teknolojisiyle, balistik füze teknolojisiyle bu hale geldiğini görüyoruz. Bu da 4. günden itibaren, 3. günü açtıktan sonra 72 saat kritikti. 4. günden itibaren İsrail tarafında bir stres yarattığını, bir baskı yarattığını, Amerikan desteğine muhtaç olduğunu görüyoruz. İşte planlama yapılırken ayrıntılı, uzun safhalar, uzun süreçler şeklinde yapılmış. İlk baskın dahil ilk 3 gün iyi hesaplanmış ve icrası da şiddetli oldu. Ancak 4. günden itibaren nükleer tesisler, ağırlık merkezi olarak, ana hedef olarak belirlenen nükleer tesisler ve nükleer kapasiteyle ilgili elemanlar aradan çıkarılamadığı için Amerika'ya dönmek, dış desteğe dönmek zorunda kalındı. Burada hata olduğunu düşünebiliriz. Değerli GZT izleyicilerimiz, videomuzu tamamladık. Mithat Hocam, aktardıklarınız için çok teşekkür ederim. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık.